Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, bu videomuzda son dakika haberleri, tarım dışı istihdam verisi ve doları yorumlayacağız. Sizlerle birlikte dolar üzerinde bugün biliyorsunuz yukarı yönlü sert ataklar yaşadık. Bu ataklar neticesinde önemli kritik rakamımız da yukarı yönlü kırılmış oldu. Bizlerin özellikle takip ettiği 8.80 üzerindeki 8.90 seviyesi önemli bir bölgeydi. Dolar TL'de bugün tarım dışı istihdam verisinin ardından bu bölge yukarı yönlü sert bir şekilde maalesef ki kırıldı. Evet, bugün tarım dışı istihdam verisinden biraz bahsedelim. Tarım dışı istihdam verisinde, yani tarım dışında çalışanların açıklandığı bir veri bu. Bu veri 194 bin olarak açıklandı arkadaşlar. Bunun beklentisi 500 bin civarındaydı. Yani tarım dışında istihdam edilenler 194 binde beklentinin altında bir rakamda gerçekleşti. İşsizlik oranlarına baktığımız zaman gene işsizlik oranı %4,8 olarak açıklandı. Bunun beklentisi de %5,2 idi. Bu beklenti oranı da gene düşük çıkmış oldu. Ortalama saatlik kazançlar önemliydi. Bu ortalama saatlik kazançlar açıklanmasıyla birlikte gene bir dolar TL kurunda yukarı yönlü hareket burada yaşandı. Özellikle ortalama saatlik kazançlar önemli arkadaşlar. Bu da biraz beklentinin bir miktar üzerinde geldi. Bu moralleri biraz yükseltti diyebiliriz. O da aylıkta %0,6 civarında bir artış. Onun beklentisi de %0,4 idi. İşsizlik başvuruları tarafına baktığımızda gene burada da bir moral kazanma yoluna gidildi. İşsizlik başvurularında da 38 bin kişilik bir azalma ile arkadaşlar işsizlik başvuruları da 326 bin dolaylarına kadar gerilemiş oldu. Şimdi bizler için dolar TL kurunda özellikle 8.90 seviyesi önemli demiştik zaten arkadaşlar ve bu 8.90 seviyesi üzerinde şu saat itibariyle 8.95 civarında hareket eden bir dolar kuru ve belirlediğimiz seviyenin üzerinde bir mum hareketi göze çarpıyor. Üstüne basa basa söylediğimiz 8.80 seviyesinin dolar TL kuru için çok önemli bir bölge olduğu ve bu bölgenin mutlaka korunması gerektiği yönündeki tavsiyelerimiz vardı ve maalesef 8.80 civarının altına dolar TL kuru çekilmiş değil. Ayrıca Reuters'ta çıkan Sayın Kavcıoğlu'yla Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan arasında gerginliğin devam etmesi söylentileri de kurlar tarafına olumsuz bir şekilde yansıdı. Şimdi dolar TL kurunda 8.96 tepemiz bugün 8.98 seviyesini gören kuru ile birlikte tekrardan haftanın son günü itibariyle yukarı yönlü kırılmış oldu. Bizler için dolar TL kurunda şimdi 8.93 önemli bir destek. 8.80 seviyesinden biz bu desteğimizi arkadaşlar yukarı 8.90 seviyesine doğru çekeceğiz. Onun üstünde gene 8.93 bizler için önemli bir destek. İki önemli destek civarında dolar TL kuru hareketlerine ve tutunmasına devam ediyor. 9 TL'ler dolar TL kurunda çok yaklaştı. Önemli bir kritik seviye olan 8.90 üzerinde kalıcılık olabilir. Haftalık kapanışları da bu seviye üzerinden dolar TL kurunda görecek olursak arkadaşlar dolar TL kurunda artık yeni rakamlarımız 9.18 ve 9.30 civarına doğru yerleşen bir dolar TL kuru izlememiz maalesef ki kaçınılmaz olacak gibi gözükmekte. Enflasyon verilerinin çok sert geldiği şu dönemde Avrupa Merkez Bankası'ndan da biliyorsunuz Lagarde tarafından açıklamalar geldi. Lagarde'in de yaptığı açıklamalar doğrultusunda sıkı para politikasına devam edileceği yönündeki açıklamalar. Bunlar da piyasayı olumlu yönde etkileyen durumlar oldu. Enflasyonist baskı maalesef ki durmaz arkadaşlar. Eğer ki bizde uygulanan politikalar, bakın enflasyonu özellikle düşük gösterme yönündeki çabalar, bunlar yarın öbür gün biliyorsunuz asgari ücret açıklanacak, emekli maaşları açıklanacak. Bunlar üzerinde eğer piyasayla orantılı bir artış
yani maaşlarda bir artış orantılı bir şekilde olmamaya devam etmesi durumunda maalesef ki stagflasyon olayı da kaçınılmaz olarak gözükmekte. Stagflasyonu biliyorsunuz fiyatların artmasına karşılık talebin olmaması, talep olmamasına karşılık da fiyatların aşağı yönlü çekilememesi durumu. Çünkü biz ücretlere verdiğimiz oranların enflasyon değerinin altında kalması ve alım gücünün azalmasından kaynaklı olarak maalesef ki ülkeyi bir stagflasyon durumuna sokabiliriz. Bu da başımıza gelecek herhalde en kötü senaryolardan biri olur arkadaşlar. Çünkü fiyatlar çok yükselir. Üretici fiyatlarında indirim yapamaz. Üreticinin indirim yapması durumunda üreticinin zarar etme durumlarıyla karşı karşıya kalınacak bir ortam. Fakat fiyatların yüksek olmasından dolayı da tüketicinin alım yapamaması durumlarının söz konusu olması durumları maalesef ki bu sefer kaçınılmaz olur. Bu da devalüasyon sürecini maalesef ki hızlandırabilecek bir sürece bizi götürebilir. O yüzdendir diyoruz ki çok dikkatli olması gereken günlerden geçiyoruz. Avrupa'nın ve dünya merkez bankalarının bile zorlandığı bu enflasyonist baskısal bir düzen, özellikle gıda fiyatlarındaki önlenemez artışlar, enerji tarafında gene arkadaşlar önlenemez artışlar maalesef ki bizim gibi üretiminin dışa bağımlı olduğu ülkelerde daha sert sonuçlar meydana çıkarmakta. Evet, haftalık bazda gene şöyle grafiğimizi açtığımız zaman dolar TL kuruna bakıyoruz. Ve dolar TL kurundaki en kritik bu 8.80 seviyesi üzerinde 2 haftalık mum ve yukarı yönlü bu mumların kapanışı maalesef ki dolar TL kurundaki 9.30'a giden süreci hızlandırabilecek olan hareketler şeklinde düşünebiliriz arkadaşlar. Artık 8.80 kuvvetli bir destek bölgesi konumuna geçmiş durumda. Onun üstünde de gene kuvvetli bir konum arz edeceğini düşündüğümüz 8.90 bölgesi. Sizler için ben hemen yukarıdaki direnç noktalarını da belirteyim arkadaşlar. Bu direnç bölgeleriyle birlikte ana hedef bölgemize doğru gidecek bir dolar TL kuru. Bizler için artık 8.93, şuradaki hem forexçi arkadaşlar da bunlardan faydalanıyorlar. İyi oluyor. 8.93 artık bir destek. Bu 8.90 da bir destek. Bu iki bölge mutlaka önemli bir destek konumuna gelmiş durumda. Yukarıdaki direnç bölgelerimiz 8.96 direnç bölgesi. Onun üzerinde 9.06 direnç bölgesi. 9.18 ve 9.30 beklenti bölgemize doğru gidecek bir dolar kurundaki ana hedef direnç bölgeleri olarak dikkat çekmekte. Sizler de buradaki yazdığım bölgeleri not alırsanız arkadaşlar sizler için faydalı olacaktır. Özellikle takibiniz açısından. Bakın artık buradaki üçgen içerisine maalesef ki dolar TL kurunu atamıyoruz. Şuradaki üçgen içerisine atamadığımız için hareketler yukarı yönlü, artık önü boş bir şekilde yukarı yönlü hareketlerini maalesef ki devam ettirecektir. O yüzden çok dikkatli olması gereken bir bölge ve özellikle formasyonların olduğu, yukarı yönlü formasyonların olduğu bir bölge dikkat edilmesi gereken bir bölge. 8.62 haftalıkta gene 8.65 seviyesi bu üçgen içerisindeki EMA'nın hareketi arkadaşlar. Bu üçgen içerisine olur da dolar TL kurunu atabilirler ise ancak bu seviyeye kadar belki dolar TL kurunda bir gerileme yaratabilirler. Fakat şu an itibariyle bu da zor gibi gözükmekte. Ben zaten sizler için bu bölgeleri takip ediyorum. Bu bölgelerdeki bir içeri veya dışarı yönlü kırılımda tekrardan bir video şeklinde yapar, sizi bilgilendiririm. Şu an itibariyle kurda maalesef ki iş pek de iyi gözükmemekte. Evet sevgili dostlarım, bu videomuzda burada keselim. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.